Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda bazı komutları tekrar edeceğiz. Bu edeceğimiz tekrar neticesinde komutların çoğunluğunu aklımızda tutmuş olacağız. Bununla birlikte komutların simgelerini de tekrar olarak görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar komutlarımıza şöyle başlayabiliriz. Bunlar çoğu tekrar olacağı için her komuta giriş yapmayacağım. Sadece çok kullanılan komutlara giriş yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şeyle başlayayım ilk önce. Arkadaşlar biliyorsunuz ki AutoCAD'in eee biçimi veya da uzantısı, biçimi demeyeyim de uzantısı olarak söyleyeyim. Uzantısı nedir diye sorduğumda siz de biliyorsunuz ki nokta DWG yani D ve G biçimi olacak. Peki bu nokta DWG'yi, DWG'yi biz herhangi bir yerde gördüğümüz zaman ne aklımıza gelecek? Aslında şurada da yazdığı gibi driving kısmının kısaltması ve çizim kısmının aklımıza gelmesi gerekir. Yani e, nokta DVG eğer bir yerde görürsek, duyarsak veya da bir yerde karşılaşırsak bunun bize AutoCAD'i hatırlatması gerekir arkadaşlar. İlk öncelikle bununla başlayayım. Ee, Şimdi ilk önce şu yukarı kısmından yani ilk başlangıç kısmından birkaç tane komut e, göstereceğim. Daha sonra böyle özet şeklinde tekrar gibi düşünebilirsiniz. Ne yapacağız? Biz görmüş olacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki new dosyası yani şuradaki simge e, gördüğünüz simge ne işe yarıyordu? Bizim dosyamızı açmaya yarıyor. Yani biz herhangi bir dosya açacaksak new yani yeni dosya klasör kısmından boş sayfa simgeli olan kısımdan açıyorduk. Peki yanındaki neydi? Klasör yani open klasör şeklinde açık klasör şeklinde gösterimi var. Arkadaşlar bu da var olan çizmiş olduğumuz ve daha önceki üstünde de yazdığı gibi kaydedilmiş ve çıkılmış driving dosyalarını açmamıza yarıyor. Yani bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar burada birkaç tane daha simge gelecek. Ama biz ilk başta ne yapalım? Yeni olarak başlayalım. Bu arada biz çoğunlukla biliyorsunuz ki Eket ISO yani şu klasörü kullanıyoruz. Diğerlerini de kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz. Bir sıkıntımız yok. Ama biz bu klasörü daha çoğunlukta kullanıyoruz. Peki bu klasörün yani buradaki dosyaların isimleri nedir? Gençler buradaki dosyaların uzantısı DWT olarak .dvt olarak kayıt oluyor. Peki biz buraya istediğimiz kaydı yapabilir miyiz? Yani biz istediğimiz bir sayfayı biçimlendirip kendimize özgü şekilde buraya kaydedebilir miyiz? Evet, kaydedebiliriz. Kaydederken sadece dvt olarak kaydedip bu dosyanın yani template yani C'nin içinde, kullanıcıların içinde ve bu sıralamayı ilerlersek ne olmuş olacak gençler? Buraya kaydetmiş olacağız. Şimdi biz bu dosyayı açalım. Yukarıdan birkaç tane daha simge var. Bunları da işlemiş olalım. E, Bu biliyorsunuz ki dünyada çoğu programda kullanılıyor. Şekilleri değişebilir. Pilot. Pilot demek zaten yazıcı çıktısı, kağıt çıktısı almak demek aslında arkadaşlar. Yani
biz herhangi bir yazıcıdan, plotter'dan, printer'dan çıktı alabiliriz. Bunu bize gösteriyor. Gene sol tarafa gidiyorum. Bakın, sev komutu var olan dosyayı eğer kayıtlıysa aynı dosyanın üzerine kaydetmeye yarar. Eğer kayıtlı değilse, mesela buradaki gibi bizim dosyamız şu an kayıtlı değil. Sev dediğim zaman bana der ki nereye kaydetmek istiyorsun? Ben bu dosyayı 2018 model DVG driving dosyası olarak kaydedeceğim. İstersen buradan ben bunu ne yapabilirim? Düşürebilirim. Yani işte 2004'e uygun yapabilirim. Peki bu bizim ne işimize yarıyor buradaki? Arkadaşlar buradaki seneler, bu seneden sonra çıkan AutoCAD'lerin kullanması için buldum. Aslında biz burada 2018 dediğimiz zaman 2018 ve üstü AutoCAD programları kullansın demek istiyoruz. Mesela 2000 dersek 2000 yılından sonraki çıkan driving yani AutoCAD'lerin açmasını istemiş oluyoruz. Gene burada görüyorsunuz işte 97 var, 98 var. Bunlar da gene aynı şekilde 97 ve 98 AutoCAD'lerin yani R14'lerin bunların kodu R14'tür bu arada. R14'lerin açması için kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, sev komutu bu şekildeydi. Sev as da biliyorsunuz ki biz buraya bir dosya kaydettiğimiz zaman bunu diyelim ki kaydettik. Ama farklı şekilde de kaydetmek istiyoruz. Farklı bir isim daha vermemiz gerekiyor. O zaman da save as komutunu kullanıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi özet geçeceğim. Özet olarak ilerleyeceğim için çoğu komutu aslında atlayacağım. Kısaltılmış bir e, ne istiyorum? E, özet istiyorum. O yüzden özet olarak devam ediyorum. Şimdi alt tarafta geçtiğimiz zaman burada birkaç tane komutumuz var. Hatta bir sürü komutumuz var ama en çok kullandığımız komutlardan birisi nedir? Line. Line nedir arkadaşlar? Line düz bir çizgi çekmek. Yani iki nokta arasında şekilde de gösterdiği gibi 1 ve 2 arasında düz bir çizgi kümesi yani daha doğrusu nokta kümesi olarak düşünebilirsiniz. Düz bir çizgi çekmemize yarar. 1, 2, 2'den 3 şeklinde, 3'ten 4 şeklinde bu şekilde sırayla gider. Line düz çizgi çekme komutu olarak düşünebilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. E, düz veya da doğru çizgi çizme komutu olarak da algılayabilirsiniz. O da sayılabilir. Şimdi arkadaşlar ilerliyorum. Polyline. Polyline ise şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Line'da her çizdiğiniz çizgi yani birden ikiye bir çizgidir. Ve bu çizgi ayrı ayrı işler. Mesela birden ikiye çizdiniz, 2'den 3'e çizdiniz, 3'ten 4'e çizdiniz. Bunu göstermek gerekirse bakın line'da göstereyim. Mesela ben birden ikiye çizdim. 2'den 3'e çizdim. 3'ten 4'e çizdim. Böyle gittim. Bunu da birleştirdim. Bakın bu her tıkladığımda aslında nedir? Tek çizgi. Aslında hepsini tek çizgi yapıyor. Peki polyline'ın farkını göstereyim size. Bunun dışına bir çizgi daha çizeyim. Bakın arkadaşlar polyline'ı da bunun dışına gene aynı line gibi ne yapıyorum? Çiziyorum. Polyline'daki fark arkadaşlar tek noktaya dokunduğunuz zaman hepsi birleşik olur. Yani polyline'ın farkı bu. Birleşik çizmesidir. Bunu nerede daha çok kullanıyoruz? Polyline veya line'ın en çok kullanıldığı noktalar diyelim ki bir parçanın bir kısmını çizecekken o kısmı komple polyline ile çizebiliriz. Birleşik olması açısından. Gene polyline ile çizilmesinin avantajları AutoCAD'in 3D kısmında da kullanılabilmesidir. Peki dedik ki ya
Line'la çizdik. Biz bunu nasıl birleştirebiliriz? Çok basit. Bunu seçip join komutu ile enter'ladığımız zaman polyline'a dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, gene sırayla gideceğiz dedik. Diyelim ki bu çizdiğimiz parçayı ne yapacağız? Ortasına bir tane de daire çizelim. Daire komutumuz neydi? Yan tarafta gördüğünüz gibi circle diye yazar. Daire ibaresi vardır. Bu da bizim daire çizme komutumuz arkadaşlar. Şöyle bir de bunun ortasına daire çizeyim. O şekilde söylemiş olayım. Arkadaşlar şimdi bunları çizdik. Ama dedik ki bundan bir tane de bu tarafa yapalım. Aynısını. Mesela çoğu şeyde görmüşsünüzdür. Aynalama kısmı vardır. Yani ben bunun aynısından bu tarafa yapmak istiyorsam nedir? Adı üstünde aynalama komutudur. Bunun da komut açılımı mirror'dur arkadaşlar. Mirror aynalamadır. İngilizceden gelen bir seçimdir. Bu şekilde seçersiniz. Enter'larsınız ve karşı tarafa çektiğiniz noktadan yaparsınız. Buradaki soru nedir? Aynaladığım çizgileri sileyim mi? Veya aynaladığım çizgiler dursun mu? Biz dursun diyeceğimiz için no diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynalamış oldum. Bu komutumda aynalamak üzerine kullanıyorum. Diyelim ki ben bu komutu yaptım ama bunu da bir yere taşımak istiyorum. O zaman ne kullanıyorum arkadaşlar? Move. Move'u seçtiğim zaman parçamı seçiyorum. Enter'lıyorum. Herhangi bir yerinden tutabilirim. Yani buraya yanlış yaptığımı düşünelim. Öyle söyleyeyim. Şuradan ben aslında şuraya çekmek istiyorum veya buraya çekmek istiyorum. Çektiğim noktada kalır. Peki düz bir çizgi olarak çektim ben. Geri geliyorum. Düz bir çizgi olarak çektirmemin sebebi de şuydu arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi burada orta komutum açık. Yani bunu kapattığım zaman ve tekrardan move dediğim zaman gördüğünüz gibi her yere bunu çekebiliyorum. Düz olarak çekmek istediğim zaman orta komutunu açmam yetiyor. Bu arada bu F8 ile de açıp kapanabiliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Peki arkadaşlar sırayla gidiyoruz. Örnekler vererek gidiyoruz. Bu e, komutlar haricinde en çok kullandığımız komutlardan e, birkaç tanesini daha paylaşalım. Fazla da sizi tutmak istemiyorum, sıkmak istemiyorum. O yüzden kısa kesmek istiyorum biraz. Şimdi arkadaşlar aynalamayı gördük. Daire komutunu gördük. Polyline'ı gördük. Line'ı gördük. E, Move komutunu gördük. Bir de kopyalama komutumuz vardı. O nedir? Onu nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman copy aklınıza fotokopiden gelebilir. Copy komutunu tuttuğumuz zaman seçip enter'ı bir yerinden herhangi bir istediğimiz noktadan çekip bıraktığımız zaman istediğimiz kadar kopyalayabiliriz arkadaşlar. Bunları silmek için de gene seçip delete tuşuna yani silme tuşuna basabiliriz. Evet arkadaşlar bir diğer komutlarımızdan en çok kullandığımız yine komutlarda bir tanesi stretch. Stretch demek aslında uzayabilir anlamına geliyor. Uzatılabilir. Herhangi bir noktadan uzatabilirsiniz. Seçtim ve dedim ki ben şu alt kısmını yanlış yapmışım. Bunu 10 milimetre uzatmak istiyorum. Veya da işte e, burada biraz daha ölçü kavramı olmadığı için yaklaşık olarak şöyle 290-300 milim uzatayım. 300 milim uzattım ve gördüğünüz gibi yeni şekli bu olmuş oldu. Stretch komutu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Yanındaki scale yani ölçeklendirme kısmı ise e, o da parçalarımızı ölçeklendirmek için kullanıyoruz. Mesela bunu tutalım ve diyelim ki bakın istediğimiz kadar ölçeklendirebiliriz.
Mesela 1 bölü 0,75 yapabiliriz. Ya da bunu yarısına düşürebiliriz. Bakın dıştaki şu an silik olanlar orijinal boyutu. Ben yarısına düşürmek istiyorum. 0,5 dediğim zaman ne oldu? Yarısına düştü. Parçalarımız da bu şekilde oluşmuş oldu. Evet arkadaşlar, e, söylemek istediğim komutlardan veya da tekrar olarak bahsetmek istediğim en çok kullanılabilecek komutlardan bazıları bunlardı. Birkaç tane daha komut vermek gerekirse trim, rotate gibi komutlarda daha çok kullanılıyor. Fillet ve chamfer da kullanılıyor. Rectangle kullanılıyor. Yani bunlar kullanılan ne diyelim komutlar oluyor. Buraya kadar biz şu an birkaç derste gördüğümüzün aslında tekrarını yapmış olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.